Herkese merhaba dikiş sınıfından. Halk eğitimler kapatıldı mı? Kapatıldı. Kurslarımız kapatıldı. Açılmıyor sorularının cevapları için bu videoyu hazırladım. Ekim ayında biliyorsunuz bir takım değişiklikler oldu ve yıllardır süregelen bir düzenin değiştiğiyle karşılaştık. Bazı yönetmelik değişiklikleri oldu. Bazı kurallar getirildi. Bazı işte daha önceden kursiyerlerimiz form bırakıyorlardı. Biz o formlara göre arıyorduk, kurslarımızı açıyorduk, kursiyerlerimizle görüşüyorduk ve şu kurs açılacak gelin, bu kursumuz var gelin diyorduk. Ya da usta öğreticilerimiz kendi kursiyer kitlesine form dolduruyordu ve bir sonraki sene için bu hazırlıkları yapıyordu. Ve Eylül ayında bütün kadrolu öğretmenlerin görevlendirilmesinden sonra ve kadrolu öğretmenler 40 saatlerini doldurduktan sonra usta öğretici görevlendirmeleri yapılıyordu. Biliyorsunuz ki bu sene durum biraz farklı ilerledi. Eylül ayında kurslar açılmadı. Önce bir Ekim'de açılacak dedik. Öyle bir öngörümüz vardı. Açılmadı. Daha sonra Kasım'ın sonuna doğru belli bir kotayla halk eğitimlerde kurslar açılmaya başladı. Yani kısaca halk eğitimler kapatılmadı. Sadece Kasım ayında açılan kurslara şöyle bir kural getirildi. 31 Aralık tarihi itibariyle bitmesi gerekiyordu bu kursların. Bütün kurslar öyle planlandı ve her ile ve her ilçeye bir kota verildi. İşte öncelikli kurslar yapıldı. Bununla ilgili videom var. Oynatma listelerini şimdi aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Kurslar açılacak mı diye bir videom var. Çok izlendi, çok sağ olun ve çok takipçi geldi oradan. Ben çok mutlu oldum. Bununla ilgili de bir şeyleri netleştirmeden, kesinleştirmeden diğer videoları çekmek istemedim açıkçası. Bu arada halk eğitim merkezlerinin HEMBA uzaktan eğitim kurslarının da tanıtımını yaptım, anlattım. Dedim eğer kurslara gidemiyorsanız şu an çevrim içi kurslara devam edebilirsiniz ve belgelerinizi alabilirsiniz. Onun da açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız. Halk eğitimler kapatılmadı. Halk eğitimlerde kurslar devam ediyor. Ben şu an halk eğitim merkezinde derse girmek için hazırlık yapıyorum. Kasım ayında göreve başlayan usta öğreticilerimiz gelecekler birazdan. Atölyelerini açacaklar ve derslere devam edecekler. Evet, bütün kurslar açılmadı maalesef. İşte açılması öncelikli planlanan kurslar açıldı öncelikli olarak. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili olan kurslar açıldı daha sonra. İşte gene atölyelerimizin durumuna göre eğer kota kalmışsa, kotamız varsa diğer kursları da bizim kurum idaremiz açmaya çalıştı. Ancak biliyorsunuz benim bir Instagram sayfam var dikiş sınıfı diye ve orada da birçok usta öğreticiyle hasbihal eğiliyoruz ve beni takip ediyorlar ve ben arada sırada hikayelerimde soru kutucukları paylaşıyorum ve kurslarınız açıldı mı, nerede açıldı, ne oldu diye soruyorum. Birçok insan da orada bana yazıyor. Yazdıkları zaman da Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı kurumlarında farklı uygulamalar olduğunu gördük maalesef. Şimdi ben kendi kurumum adına konuşursam videonun başında anlattıklarım gibi oldu. Biz kotamız verildi, kurslar açılacak dedi ve açabileceğimiz kadar kursu açtık. Ama kotası var mıydı, yok muydu diğer illerdeki ve ilçelerdeki halk eğitimlerin o yüzden mi açmadılar? Açıkçası bilmiyorum. Yani bu arada ben bu hikayeleri paylaşırken ve soru kutucuklarını bırakırken de bana binlerce insan o kutucuklara halk eğitimler kapatıldı, kurslarımız kapatıldı, gidemiyoruz minvaline şeyler yazıldı. Halk arasında böyle bir şehir efsanesi dolaşıyor. Bu sadece bir şehir efsanesi. Halk eğitimler kapatılmadı, kapatılmıyor. Kapatılmayacak inşallah yani. Sadece sistemsel bir takım değişiklikler oldu. Sizlerle beraber bizler de bu sisteme, bu yeniliklere alışmaya, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bir de bu arada Eylül ayındaki hani o usta öğretici sıralamaları yayınlandığı zaman ve kurslar açılmayınca özellikle yüksek puanlı usta öğreticilerimiz veya işte daha alt sıralarda olan usta öğreticilerimiz kendilerine başka yollar çizdiler mecburen hayatlarını devam ettirebilmek için. Ve Kasım ayına kadar farklı yerlerde çalışmaya başladılar. Bu da böyle listelerde alt sıralardakilerin
sıra gelmesine sebep oldu aslında. Biz de hiç ummadığımız insanlar, yani sıralamaya göre bu sene görev alamaz herhalde dediğimiz arkadaşlarımızla da kurs açıldı. Bütün dengeler böyle değişti gibi bir şey oldu. Şimdi Ocak ayından sonra ne olur, nasıl olacak onun videosunu ben bütün gelişmeleri öğrenir öğrenmez yazacağım size, ama video paylaşacağım sizinle, ama çok büyük ihtimalle de Ocak ayının ilk haftasında belli olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim öngörüm Kasım'da açılan kurslardan daha fazla sayıda kurs açılacağıdır. Daha sonra işte Ocak ayında ne olacak, ne bitecek, bunun gene bu videonun yorumlar kısmında konuşuruz. İşte siz böyle demiştiniz, siz böyle bir öngörüde bulunmuştunuz hocam ama şöyle oldu böyle oldu diye hep beraber istişaresini yaparız. Tabi gene yorumlar kısmına siz bulunduğunuz ili ve ilçeyi yazarak bizde böyle bir uygulama oldu, bizde kurslar açıldı, bizde kota vardı, bizde kota hiç verilmemişti, kotamız vardı ama açılmadık türünde yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ustalık, usta öğreticilik ve kursların açılması ile ilgili, halk eğitimlerle ilgili videolarımın devamı gelecek. Çünkü bu konuda ciddi anlamda bir bilgi karışıklığı ve eksikliği var. İnsanlar da bir şekilde bilgilerini paylaşmaktan imtina ediyorlar nedense. Biz kurum olarak bu konuda biraz şanslıyız. Bilgiyi paylaşma taraftarıyız daha çok. Ve elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben kendi kurum idaresi adına söylüyorum. İşte halk eğitimler kapatılmadı. Şimdi bakın, ben halk eğitim merkezinde kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum ve okulların açıldığı gün Eylül ayında benim kursum da başladı. Bütün kadrolu öğretmenlerin kursları başladı. Açılmayan kurslar usta öğreticiler içindi. Yani bu usta öğreticilerimizin de umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Kursiyerlerimizin de bu böyle devam etmeyecektir. Tabii ki şimdi boş umutlar, boş hayaller de satmak ve vermek istemiyorum ama iyi şeyler düşünelim, iyi şeyler olsun diyorum. Bu sene bir geçiş senesiydi ve usta öğretici puanlamalarında da bir takım değişiklikler oldu biliyorsunuz. Ve ayrıca biz usta öğreticilerimiz eğer meslek lisesi mezunu değilse ustalık belgesi olanlar diplomalarını meslek lisesine çevirebildiler, çeviriyorlar. Bununla ilgili de Türkiye'nin değişik yerlerinde değişik uygulamalar var maalesef. Onları da yazarsınız. Mesela bizim burada İstanbul Silivri'de meslek eğitim merkezine bütün başvurular kabul edildi ve diplomalar değiştirildi. Nasıl yapacağınızla ilgili link tekrar açıklamalar kısmında olacak. Oradan bakarsınız. Henüz yapmadıysanız ustalık belgesi olanlar diplomalarını meslek lisesi diplomasına çevirebilirler. Puanlama sisteminde yapılan değişiklik de Ağustos ayından itibaren geçerli olacak diye biliyorum. Yani bizim bu geçtiğimiz Ağustos'ta başvuru yaptığınız sıralamalar ve puantaj cetveli geçerlidir. Bu meslek lisesi işte ustalık belgesine verilen puanlamalarda yapılan değişiklikler, lisans ve ön lisans mezunlarına göre yapılan değişikliklerle ilgili puantaj cetveli de önümüzdeki Ağustos ayından itibaren geçerli olacak. Siz o yüzden o puantaj cetvellerini çok çok iyi inceleyip sizin için hangisi çok avantajlı olacaksa eğer ona göre diplomanızı çevirirsiniz veya çevirmezsiniz. Usta öğreticiler bu konuya daha hakim aslında benden. Yani puanım şöyleydi, şimdi bu yeni puantaj sistemine göre böyle oldu, böyleydi, şöyle oldu diye daha iyi mukayese edebiliyorlar. Bununla ilgili de kıdemli bir usta öğreticiyle inşallah bu puanlamalar ne oldu onunla ilgili bir video çekmeyi inşallah düşünüyorum. Tabii siz bunların hepsini yorumlara yazacaksınız. Şu daha önemli bizim için. Lütfen hocam bunu araştırıp gelir misiniz? Bunu öğrenir misiniz? Bunun videosunu çeker misiniz? Diye yazarsanız bana da yol gösterici olacaktır. Sözü fazla uzatmadan halk eğitimlerin kapatılmadığını, kapatılmayacağını ve inşallah Ocak ayından sonra kurslarımızın açılmaya devam edeceğini, hatta bazı yerlerde planlamaların başladığını sizlere söylüyorum. Evet, planlamalar yapılıyor, kursların bazıları açılıyor ve duyuruya çıkıyor ama henüz birçoğuna da onay gelmiş değil. Onaylar büyük ihtimalle de Ocak ayının ilk haftasından itibaren gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi düşünmek, öngörmek ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey. Eğer bu videomu izleyen halk eğitim yöneticileri varsa, kurum idaresi
varsa, müdürler varsa, müdür yardımcıları varsa veya bu konuyla ilgili benden daha fazla bilgi sahibi olan varsa içinizde, lütfen bilgisini bizimle de yorumlar kısmında paylaşsın. Yorumlara soracağınız sorularda da genellikle birçok sorunuzun cevabı aslında yorumlarda oluyor. Aynı soru defalarca sorulmuş oluyor. Zaman kazanmanız açısından da tüm yorumları okumanızı size öneriyorum. Ayrıca kanalımı desteklemeyi unutmayın lütfen. Evet, benim kanalım bir dikiş sayfası, dikiş eğitimleri veriyorum. Ama aynı zamanda meslek eğitimin ve halk eğitim merkezinin içinde dönüp dolaştığım için de birçok yenilikten haberim oluyor. Videolarıma lütfen yorum yazmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomun devamı elbette gelecek. Dikiş sınıfında kalın, daima sevgiyle kalın. Halk eğitimlerde ve yeniden açılacak olan kurslarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.